Diyelim ki yalnız olmadığınız bir evde yaşıyorsunuz ve canınız tatlı çekiyor. Ben tatlımı ayarlamıştım. Ve bir güzel tatlınızı afiyetle yiyorsunuz. Sonra bu kaşığı lavabonun içine mi bırakıyorsunuz yoksa yıkayıp bulaşıkların içine mi koyuyorsunuz? Bu soruya tekrar geleceğiz. Ama bir soru daha. Okul hayatınız başlamadan önce böyle ufak çaplı ev işleri yaptığınızı hatırlıyor musunuz? İşte oyuncaklarla oynandıysa onlar toplanacak. Öyle onları ortalıkta bırakmak yok. Kirli kıyafetler bir yere konulacak. Sofra hazırlanırken kıyısından köşesinden tutulacak. Veya bir sürü böyle görev aldığınız ufak çaplı şeyler oldu mu? Eğer bunlara dair anılarınız varsa çok güzel. Yoksa birazdan bu kısma değineceğiz. Aslında bu saydığım örnekler daha da arttırılabilir ve çeşitlendirilebilir. Ama en temel tanımıyla sorumluluk duygumuzu geliştirebilecek ve bizler için küçük ama hayatımız için çok büyük adım bunlar. Peki sorumluluk duygusu dediğimiz şey ne? Bir bireyin eylemlerinden, aldığı kararlardan ve bu hayatta yükümlü olduğu şeylerin farkında olarak tüm bunlara karşı hissettiği kişisel ve ahlaki bir etik. Sorumluluk ise bunun uygulanması. Hayatımızın ilk dönemlerinde yürümeyi öğrendiğimiz, konuşmayı öğrendiğimiz, yemek yemeyi öğrendiğimiz, ayakkabılarımıza o ilk kelebek bağcığını atabilmeyi öğrendiğimiz, dişlerimizi fırçalamayı öğrendiğimiz ve daha birçok hayat deneyimleri kazandığımız o ilk yuvamızda alınması gereken en büyük derslerden birisi de sorumluluk eğitimi. Bu noktada kesinlikle işe yarayan bir reçete vermek doğru olmasa da birçok kaynağa bakıldığında şefkatli ve sorumlu olarak çocukları yetiştirmeye başlamanın genel formülü onlara karşı nazik, şefkatli ve saygılı olmamız, bizler için doğru olan yaptığı davranışları pekiştirmemiz, ev içinde alabilecekleri küçük sorumluluklar vermemiz, harçlığıyla birlikte parayı harcama ve biriktirme konusunda eğitim vermemiz, aldıkları kararlar sonrasında hayat gerçekleriyle yüzleşebilecekleri fırsatlarda hatalardan ders almalarına yardımcı olmamız, yeni bir davranış öğretirken onların anlayabileceği dilden açık ve basit talimatlar vermemiz, kendi başlarına vakit geçirebileceği zamanlar tanımamız. Bunlar tabii aile örüntüsü ve çocukla olan ilişkiye göre değişebiliyor. Birçok şey bu listeye eklenebiliyor, birçok şey çıkartılabiliyor. Burada dediğimiz gibi ilişkiler ve yaşam örüntüleri çok önemli. Ve bu dönemde bunların hepsi olmasa bile bunların birazının kıyısından köşesinden geçtiğimizde bizler zaman yönetimi, problem çözme ve organizasyon gibi sorumluluk alabileceğimiz temel yaşam becerilerini edinmeye başlıyoruz. Fark ettiyseniz başlıyoruz gibi yeni bir yola girdiğimizi gösteren ifadeler kullanıyor. Çünkü sorumluluk bireyin hayat yolunda kişisel gelişim çabalarıyla, yaşam deneyimlerinin onda bıraktığı izlerle, eğitim ve öğretimiyle, hayatındaki rol modelleriyle ve ilerlemek istediği ya da olduğu yoldaki kasıtlı çabalarının bir araya gelmesi sonucu zamanla kazanılarak geliştirilen bir beceridir. Videonun başında çocukluğunuzda böyle hatırladığınız anlar yoksa birazdan değineceğiz dediğim kısım tam da burası. Çocukluğumuzun ilk yıllarında bunları aldık anca öğrenebiliriz diye bir şey yok. Bu aslında üzerine koyarak ilerlediğimiz ve kendimizi geliştirdiğimiz bir beceri. Ama o yıllarda geliştirmeye başladığımız bir beceri olursa tadından yenmez. Başlamadık veya başlayamadıysak da dünyanın sonu değil. Hala hayattayız. Ve ayrıca bu bir beceri olduğu için zaman zaman bu becerimizde bir azalma yaşanabilir. Yani zaman zaman hayatımızın bir döneminde bizler sorumsuz olabiliyoruz. Ve bu yaşam sürecimizin kabul edilebilir bir parçası. Peki bu becerimiz bize ne katıyor? Niye bu kadar önemli? Öncelikle tanımımıza geri dönelim. Ne demiştik? Sorumluluk duygusu denilen şey bir bireyin eylemlerinden, aldığı kararlarından ve bu hayatta yükümlü olduğu şeylerin farkında olarak tüm bunlara karşı hissettiği kişisel ve ahlaki bir etik. Sorumluluk ise bunun uygulanması. Öncelikle ben bu hayatta bir insan olarak kararlar alıp bunları bir eyleme döküyorum. Haliyle bu kararları alıp eylemleri yapmadan önce artısını eksisini hesaplayıp bu kararları kendi özgür irademle alarak veya zorunlu aldığımın farkında olarak olumlu veya olumsuz sonuçlarını üstleniyorsam ve ben yine bir İnsan olarak öğrenciysem öğrenci, yetişkinsem yetişkin, ebeveynsem ebeveyn, meslek sahibiysem o meslekteki işimin, yani bu hayattaki konumumun ve sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla paylaşmış olduğum bu hayattaki yükümlülüklerimin farkında olarak, kişisel olarak geliştirdiğim etiğimi ve toplumun bana verdiği ahlaki etiğimi de dinleyerek tüm bunların farkında olup düşünüp ona göre uygulamaya da dökersem ben sorumlu bir birey olabiliyorum. Aslında bu kadar basit. Çocukluğumuzdan itibaren hayatımızda sorumluluklar almaya devam ediyoruz ve bu ölüme kadar devam ediyor. Ve bizler aldığımız her küçük sorumlulukta daha büyük sorumluluklar alabilecek potansiyelimizi biraz geliştirmeye başlıyoruz. Örneğin Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine baktığımızda üst düzeydeki ihtiyaçlarımızdan önce alt düzeydeki ihtiyaçlarımızı gidererek hayatımızda gelişmeler yaşamamız ve bunlar için belli başlı sorumluluklar almamız gerekiyor. Ve her bir basamakta ilerledikçe sorumluluklarımız artmaya başlıyor. Ya da Albert Bandura'nın öz yeterlilik teorisinde küçük sorumlulukları başarılı bir şekilde ele almak bizlerin öz yeterli hissetme düşüncelerini geliştiriyor ve daha büyük sorumluluklar alabilecek potansiyelde olmamızı sağlayabiliyor. Haliyle sorumluluklar
sorumluluk alma becerimizin artması bizlerin bu hayatta daha fazla sorumluluk almamız gereken durumlarla veya gelişmelerle karşılaştığımızda bizlere yardımcı oluyor. Ve güvenlik alanından çıkıp sorumluluk alabildiğimiz için de olumlu veya olumsuz sonuçların üstlenme cesaretine sahip olabiliyoruz. Bir bakıma bizleri büyütebilecek riskleri daha kolay alabiliyoruz. Ve videonun başında sizlere göstermiş olduğum tatlı ve kaşık aslında bu durumu özetleyen çok iyi bir metafor. Şimdi diğer bireylerle yaşamış olduğumuz bu evde onların bu kaşığı kullanabilme ihtimali var. Ve bulaşık bir şekilde bu kaşığı bulmamaları için ve onları rahatsız etmemek için sorumluluk duygumuz devreye girerekten 10-15 saniyelik bir yıkama işlemi için bizleri dürtmeye başlıyor. Ve bizler eğer bu kaşığı yıkamak gibi çok basit bir sorumluluğu dahi almakta zorlanırsak ve bu kaşığı yıkamazsak, yeri geldiğinde hayatın getirip önümüze bıraktığı büyük sorumluluk almamız gereken durumlar karşısında onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Bu yüzden hayatınızdaki kaşıkları yıkayın arkadaşlar.